Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli bir brokoli çorbası yapacağız arkadaşlar. Herkesin aksine biz haşlamayacağız, kavuracağız brokolimizi. Kavurmadan önce ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Benim bu tarifim 6 kişilik bir tarif arkadaşlar. Brokolide gördüğünüz gibi bir yumruk büyüklüğünde bir çiçeğiydi sadece. Ve yeterli oluyor arkadaşlar. Belki çok fazla brokoli istemezseniz biraz daha az kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu ve bir yumurtamızı aynı kaba alıyoruz arkadaşlar. Bu yumurta ve yoğurdu çırparak birbirini özleştiriyoruz. Pürüzsüz hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Pürüzsüz bir şekilde çırpmazsanız çorbamıza kattığımız zaman topaklanma olabilir. Kesilme olabilir. O yüzden iyice bir çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Malzemeyi iyice çırptıktan sonra arkadaşlar su ilave ediyoruz. Bunu niye ilave ediyoruz? Yine yoğurdumuzun kesilmemesi için önemli bir püf noktası bu da. Suyla da güzelce açtıktan sonra arkadaşlar unumuzu buraya ilave ediyoruz. Atmak isterseniz hafif karabiber atabilirsiniz bir çimdik kadar. Arkadaşlar karışımımızı hazırladık, kenara koyduk. Şimdi tenceremize sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve doğradığımız brokolileri ilave ediyoruz. Evet, yani herkesin aksine ben brokolileri haşlamıyorum, kavuruyorum arkadaşlar. Farklı bir lezzet ama güzel bir lezzet. Hafif bir tat olacak. Brokoli böyle sizi baymayacak. Aynı zamanda ekşimsi, yayla çorbasına benzeyen ama brokoli çorbası gibi bir çorba elde edeceğiz. Kısık ateşte en az 5 dakika kavurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yüksek ateşte yapmayın arkadaşlar. Tavanız için alev büyük gelir, kenarları yanar. Kenarları yanarsa çorbanız biraz acımsı olur. Buna dikkat edin. Bu da önemli bir noktadır. Sebzelerde yüksek ateş kullanılmaz. O yüzden kısık ateşte ağır ağır yaklaşık 5 dakika marine ediyoruz brokolileri. Daha sonra suyunu verdiğimiz zaman zaten özleşecektir. Unu çiğden kullanmak istemeyenler son aşamasında burada unla beraber de kavurabilir arkadaşlar. Bu da farklı bir yöntem. Ben o şekilde yapmadım. Evde yani benim için az ebatlar olduğu için ben direkt yoğurduna ilave ettim. Ama kimisine dokunur, kavrulmuş un kullanır. O yüzden buraya da katıp burada da kavurabilirsiniz ununuzu. Bir yandan da kettle'da su kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Sıcak su kullanırsanız bu aşamada daha iyi olacaktır. Yaklaşık 3 dolu su bardağı su veriyorum arkadaşlar. 1 su bardağı suyumuzu da yoğurt karışımımızın içine ilave etmiştik arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Kıvamımızı tam tutturabilmek için ölçüleri tam ölçü verdim arkadaşlar. Eğer aynı şekilde ölçülere uyarsanız benimle aynı çorbayı elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar ben et bulyon veya tavuk bulyon kullanmayı severim çorbalarda. Benim gibi seven arkadaşlar et veya tavuk suyu kullanabilir. Çok belli olmayacaktır çorbanın içinde eğer tek bir tablet kullanırsanız. Tercih size kalmış. Ben bu çorbada tavuk suyu kullandım. Ve arkadaşlar tuzu ve bulyonu bu aşamada ilave ederseniz herhangi bir topaklaşma ya da işte erimeme gibi sorununuz olmaz. 1 çay kaşığı tuzumu da bu aşamada ilave ettim ben bulyonla beraber. Şimdi arkadaşlar kaynadı gördüğünüz gibi. Biraz kaynıyor. Yaklaşık 1 dakika kaynatırsanız iyi olur. Kaynayan suyumuzdan yoğurdumuzun içine alıyoruz. Buna ılıştırma diyoruz. Yani yoğurdumuzun kesilmemesi için yoğurdu ılıştırıyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta.
oluşturduğumuz yoğurdumuzu aynı şekilde çırparak çorbamıza ilave ediyoruz. Bu aşamaları atlamayın arkadaşlar. Bu aşamalar önemli noktalar. Yani çorbanızın düzgün olması için kaçırmamanız gerekiyor. Kaynayana kadar çırpmaya devam arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da 1-2 dakika daha kaynatmanızı öneririm. Çok da fazla uzun kaynatırsanız çorbanız yeşile dönmeye başlar. Ben yeşil yapmadım. Beyaz terbiyeli çorba. Böyle daha çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, çok ekşi sevmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Süt. En son, evet, süt soğuk döktüm. Kesilmiyor arkadaşlar. Yani çırparak benim gibi çırpa çırpa ilave ederseniz eğer bu süt kesilmez. İsteyenler krema da kullanabilir. Tercih size kalmış. Süt de yeterli oluyor. Yani sonuçta ekşi bir çorba. Tamamen tatlı bir çorbaya çevirmiyoruz. Ama burukluğunu da süt alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, çorbam tamamen hazır. Dediğim gibi en son süt ilave ederseniz eğer 1 dakika daha kaynatmanızı öneririm. Sütümüzün çiğ kalmaması için. Arkadaşlar, bu aşamada çorbanın tadına, tuzuna ve kıvamınıza bakmanızı öneririm. Eğer koyu gelirse biraz daha sıcak su ilave edip sıvılaştırabilirsiniz. İnce gelirse kaynatmaya devam edip koyulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Çorbamız hazır. Kıvamı ben bu şekilde seviyorum. Siz biraz daha sıvı seviyorsanız biraz daha suyu 3 değil 3,5 bardak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benimle beraber deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.